Şimdi anlaşılan şöyle bir şey var. Kanuni düzenlemede, yani önümüzdeki günlerdeki geçici olarak meclisin gündemine gelecek ve kabul edilecek olan düzenlemede terör örgütü üyeliği noktasında fesihten dolayı orada bazı farklı maddeler olacak. Yani daha öncesinde siyaset kulislerinde bazı şeyler dillendirildi, biliyorsunuz. Tabii ki bunların hepsi şu an iddia. Yani bunun altını çizerim lütfen. Sakın yanlış anlaşılmasın. Çünkü bizim söylediklerimiz hemen şey oluyor, gündem oluyor. Daha sonrasında telefonlarda, trafikte şey yapıyoruz. Uzatmayayım. Şu mesele. Sadece terör örgütü üyeliği kendi başına bir suç olduğu için şu anda cezaevlerinde terör örgütü üyeliğinden, sadece terör örgütü üyeliğinden bulunan hükümlüler çıkacak olan düzenlemeden faydalanacaklar mı? Faydalanırlar mı? Teknik bir soru, biliyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuyla alakalı? Yani onunla ilgili şöyle, o tabii şimdi yasanın niteliğine bakmak lazım. Şimdi şöyle, insanların hani anlamadığı şey veya işte kafaların karıştığı şey şu. Şimdi terör örgütünde bir gün nasıl geçer, ondan bahsedelim önce. Nasıl, onu da söyleyeyim. Şimdi terör örgütünde bir gün şöyle. Jean-Luc Godard'ın filmlerinde Şimdi belirli bir şeyden sonra, şimdi günde 6 saatle 10 saat arasında ideolojik doktrin eğitimi verilir terör örgütünde. Yani siz daha çocuğu kaldıracaksınız, eline silahı vereceksiniz ama yetmez. Onu orada tutacak ideolojik ve psikolojik zeminin oluşturmanız lazım. Motivasyonu. Yani motivasyonu sağlam kılmanız lazım. Ve orada 5 ile 10 saat arasında işte artık örgüte katılımın şeyine göre bunlara eğitim verilir. Mesela bu eğitimler sonucunda eğer kişi terörist, o ideolojiye, o örgüte faydaları analiz edilir. Çok iyi bir psikolojik tahlil yapar onlar. Ve eğer onların derecesine göre işte operasyonlara gönderilir veya işte saldırılar, şunlar bunlar farklı birimlerde. İşte şimdi çıkacak kanun öncelikli olarak şimdi aynı şekilde pişman olup gelenlerin veya yakalananların örgüte yardım ve yataklık, onların zaten örgütte nasıl faaliyet gösterdikleri, neler yaptıkları zaten güvenlik kuvvetlerinin istihbarat raporlarında var. Yani biz onları terör örgütüne yardım ve yataklık yapmaktan içeridedir deyip geçiyoruz ama onların kendince, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ona yani ne yaptığını bilir. İşte ona göre bir düzenleme olacağını ben düşünüyorum. Yani o noktada hani terör örgütüne yeni katılmış, eline silahı almamış veya almış ama zaten mesela neredeyse 1 yıldır veya 2 yıldır mesela terör örgütünün bir eylemi yok. Yani yapamıyor. İkincisi yine uzunca bir süredir terör örgütü özellikle Irak coğrafyasında, yani Türkiye sınırlarını geçtim, orada da akamet halinde. Tabii. İşte ama katılımlar da olabiliyor. 1 kişi, 2 kişi, 3 kişi. İşte bunlara yani o işte oralardan değerlendirilecek. Çok güçlü, çok geniş, çok kapsamlı bir psikoteknik işin içine de olan klinik psikolojiyi de alan bir yasal düzenleme olması lazım Mustafa Bey. İzleyenlerimiz, dinleyenlerimiz belki şunu sormuş olabilirler. Ya bunlar yakalandıysa zaten operasyonla yakalandılar. Operasyonla yakalandıysa da silahlı eylemin içerisinde olması lazım ki bizim güvenlik güçlerimiz bunları yakalasın. Ama orada Dağda gezerken de yakalıyor. şöyle bir nüans var. Mesela Suriye cephesinde, Şehirde Irak cephesinde yani Milli Savunma Bakanlığı'ca karakollara, hudut karakollarına kamplardan kaçıp gelip ya ben kaçtım ve ülkeme teslim oluyorum şeklinde gelenler de var. O nüansı sizden öğrenmek istedim. Kısa bir reklam arası, çok uzattım, yönetmenim kızacak bana.